buz ile ateş arasında bir çizgi yok. Bir dikiş var. Görmediğimiz ama duyduğumuz. Rüzgarın içinden geçen eski bir söz, unutulmuş bir ant. Sur, taş ve buzdan önce kuraldır. Bu dikiş yalnız kuzey güneyden ayırmaz. Ölüyü yaşayanı adımlarından ayırır. Kalbinde ise karanlık bir kapı, kadim bir düğüm vardır. Sadece kara kardeşlerin yeminiyle açılan. Biz bunu sadece sur sandık. Oysa bu sözleşmenin kendisi ve sözleşmelerin de son tarihi vardır. Çünkü hiçbir şey sonsuza kadar var olmak için yaratılmamıştır. Bu videoda sur ve surun yıkılış şeklini konuşacağız. Elbette başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Bu kanal bir topluluk arkadaşlar. Tek başına bir yere varamaz. Her üye ve her abone bu hikayenin canlı bir parçası olarak kanalın büyümesine katkı sağlayabilir. Ve o tam tersini de başarabilir. Bu vesileyle desteğini sunanlara teşekkür ederim. Sadece kanala üye katılımı sağlayarak destek sunmak zorunda değilsiniz. Abone değilseniz aramıza katılın. Videoyu beğenip paylaşın, zil sekmesini de açmayı unutmayın. Elbette yorumlarınızı da beklerim çünkü bu kanal ancak bu şekilde birlikte büyür. Gelin beraber şu algoritmaların alt üst edelim. Şimdi başlayabiliriz. Sur genellikle büyük bir buz duvarı olarak anlatılır. Oysa bu tarihin yalnızca kabuğudur. Surun esası maddeden önce kurala dayanır. Kimlerin yaklaşabileceğini, kimin geri döneceğini, kimin geçme yeltense bile reddedileceğini belirleyen kadim bir eşik mantığı. Tabii kitaplarda bu bilgiye tamamen vakıf olmasak da çıkarımlar yapmak mümkün. Bu yüzden suru yalnızca inşa tekniğiyle değil, kimlik, niyet ve statüt arayan büyüsel bir protokol olarak okumak gerekir. Buz ve taşın ağırlığı ancak bu protokolün taşıyıcısıdır. Kısa tarihçeye bakıldığında anlatılar arasında suru inşa eden kişi olarak Mimar Brandon adı öne çıkar. Ancak bu ad tek başına kahramanlık hikayesinden çok bir koalisyonun işaret taşı gibidir. İlk insanlar, ormanın unutulmuş güçleri ve o çağın anlaşmaları. Hepsi bir sınırlandırma kararı üzerine buluşmuş görünüyor. Bir daha olmasın diye atılmış bir çizgi değil, olacak olanı yönetmek için kurulmuş bir düzenek. İşte bu nedenle sur yalnızca kuzey güneyden ayırmaz. Karşıt akımların birbirine karışmasını da engeller. Geçmiş analizlerimde vurguladığım gibi mesele yalnız ötekileri dışarıda tutmak değildir. Ateş ve buzun akışlarını farklı yataklara yönlendirmek, onların birbirini bozup taşırmasını önlemektir. Yani iki taraf birbirine girmesin diye tam ortaya bir sur çekilmiştir. Surun işlevini 3 katmanda temizce görebiliriz. İlki fiziksel katman. Buz, kaya, topografya. Bu katman rüzgarı keser, yürüme, ikmal, kuşatma pratiklerini zorlar, orduyu yavaşlatır, gözü korkutur. Yabanıl gibi akıncılara karşı etkili bir kalkandır. İkincisi eşik katmanı. Kimlik ve niyeti tartan, izin ve yasak üreten kural seti. Yaşayan ölü ayrımı, çağrılmış çağrılmamış farkı, yemin ve ant bağları bu katmanda işler. Kara kapı bizi burada karşılıyor. Üçüncüsü denge katmanı. Ateş ve buz kökeni güçleri ayrı devrelerde tutan, temas ettiklerinde ortaya çıkacak yıkıcı etkiyi bastıran görünmez düzen. Bu üçüncü katman sur basit bir savunma hattı olmaktan çıkarıp dünya düzenine monte edilmiş bir sabitleyici yapar. Denge bozulduğunda fiziksel kütle ayakta kalsa bile sistem çöker. Bunu yıkımı yalnız taşın devrilmesi olarak görmeliyim diye özellikle not düşelim. Bu katmanların nasıl bağlandığı sorusu bizi kalp ve düğüm meselesine getirir. Suru yekpare bir set değil, bir ağ gibi düşünmek daha verimli. Belirli noktalarda Gece Kalesi ve Kara Kapı gibi yoğunlaşmış kalp düğümleri ve bu düğümleri birleştiren gömülü kanallar vardır. Kapı mantığı tam da burada çalışır. Her kapı bir mantık kapısıdır. Doğru anahtarla açılır, yanlış varlığı dışlar. Kara kapı sadece kara kardeşler açılır. Onların yeminini edip siyahları giymiş biri yemini söylediğinde karşılık verir ve geçişe izin verir. Tabi eğer soğuk er gibi ölmüş ve dirilmiş bir buz veyahut ateş fayda olursanız o zaman geçmişinizin önemi yok. Kara kapı siz geçişinize asla izin vermeyecektir. Burada benim merak ettiğim şey tam olarak bu. Surun White, ejderha ve ötekilerin geçişini engelleyen büyünün kalbi kara kapının kendisi olabilir mi? Melisandre'ye göre Gece Kalesi aslında surun kalbi ama bu silinmiş taslaklarda yer alan bir bilgi. John Otto Yargwich,
derin gölü 1/3 süre içerisinde sizin için hazır hale getirebileceğini söylüyor dediğinde Melisandre karşı çıkıyor ve gece kalesi olmalı. Haraba hayre bile gece kalesi surun kalbidir diyor. Peki ama gece kalesini surun kalbi yapan nedir? Orası inşa edilen ilk kale ama bu değil olay. Orada diğer kalelerin hiçbirinde olmayan bir şey var. Kara kapı. Büyülü olduğu ve buranın betimlemesini anladığımız kadarıyla da ormanın çocuklarının güçleriyle bağlantılı olduğu baz gibi görünen bu güç surdaki büyünün asıl kaynağı yahut kaynağın somut simgesel hali olmuş. Tabii korkunç bir geçmiş de var bu gece kalesinin. Bran'a göre tüm uğursuz olaylar burada gerçekleşmiş. Gecenin kralı ve fare aşığı gibi nice korkunç hikaye ev sahipliği de yapıyor ama neden? Sebebini bilmiyoruz. Acaba gecenin kralının eylemleri burayı sonsuza kadar lanetledi mi? Aynı Harun'a sahip olan herkesin ölüme mahkum olması gibi gece kalesinde yaşamak her zaman uğursuz ve korkunç bir olay olmasına mı sebep oluyor? Görünüşe göre öyle çünkü Martin de kendi açıklaması ve kitaplarda birçok işaretle beraber artık kesinleşmiştir ki Stannis Baratheon kızını yakacak ve bunu gece kalesinde yapacak. Yıllardır gecenin kralının ve karısının kurban verdiği gerçeğine neden o dönem olumsuz tepki verildiğini merak etmişimdir. Zira insan kurban etmek eski inancı takip edenler için yaygın bir din inanıştı. Özellikle düşmanlarını kurban etmek. Jon'un 5. kitapta kurban vermek, çocuk bebek kurban etmek, öldürmek gibi meselelere de hayli bir olumsuz tepki verdiğini, hatta hikayesinde önemli bir yer edindiğini gördüğüm için acaba mesele çocuk kurban etmek miydi diye düşündüm. Gecenin kralı ve karısı çocukları hatta bebekleri mi kurban ediyordu? Nasıl? Craster'ın yaptığı gibi mi yoksa bariz bir kan akıtma mı söz konusuydu? İkisi de mümkün ama neden? Bana göre ötekiler Craster'ın bebeklerini ve hayvanlarını buz ve kan büyüsünü birlikte kullanmak için kullanıyor. Yani kurban etme ritüeli söz konusu. Onlar buzdan yaratılmışlardır ve sıcak kana sahip değiller ama biliyoruz ki ateş büyüsüne kan da eklendiğinde güçlü büyüler mümkün oluyor. Aynı şey muhtemelen buz büyüleri için de geçerli. Gecenin kralı hikayesindeki kurban da benzer amaçlı yapılmış olabilir ama bu durum gece kalesinin masum kanıyla lanetlenmesine sebep olmuş gibi duruyor. Belki de 13 sene boyunca sessiz kalan Stark kralı tam da bu sebeple harekete geçme kararı almıştır. Adamın 13 sene boyunca öteki bir kadınla hüküm sürdüğünü yeni duymuş olacak değil ya. Elbette sayı simgesel bir şey de olabilir ama neticede harekete geçmeden evvel birkaç sene beklediği bariz. Belki de bu masum kurban ritüeli surun kalbinin bozulmasına sebep oluyordur. Dengesini bozuyordur yani. Stark kralı da bunun önüne geçmek için gelmiştir ama neticede hasar verilmiştir. Soğuk elin ve ejderhaların geçemediği suru, hatta sur ötesindeki hayaleti ve yazı hissedemeyen Jon'a karşılık worklanmış ölülerin ve hayvanların suru geçebilmesini ve Melisandre'nin alevlerinin içinde bir şeyler görüyor olabilmesini ilginç bulduğumu söylemem gerekir. Bariz bir çelişki var gibi çünkü gördük ki eski güçlerin faal olduğu yerlerde Roller'ın etkisi yok denecek noktada. En basitinde alevlere bakıp bir şey göremiyorsunuz. Martin'in farkına varmadan yaptığı bir hata değil de bir kasıt varsa ortada. Belki de bu hasarın sonucudur tüm bunlar. Peki Stannis'in eylemi son darbe olabilir mi? Gayet olası ama ikinci bölümde geleceğiz buraya. Sur'un özelliklerini bir özetini yapalım önce. Sur buzdan ve taştan yapılmış olsa da ormanın çocuklarının büyüsüyle doğaüstü bir kalkan vazifesi görür. Ne ejderhalar ne de buz vayti gibi büyülü yaratıklar geçiş yapamaz. Sadece ateş ve buz değil, ormanın çocuklarının büyüsü olan worklama yeteneği bile bir noktada sekteye uğruyor görünmekte. Ulu kurtlar arasındaki bağ görünmez hale geliyor. Bu sayede work kurtları ve sahiplendiği diğer hayvanlar sur ötesinde ise hissedemiyor. Fakat surun dibinde ise worklanan bir ölü ya da hayvanı su içine sokabiliyorsun. Sur içindeyken hayvanlarını worklayabiliyorsun, bağ kopmuyor. Normalde eski güçlerin faal olduğu yerde Roller'ın etkisi olmuyor demiştim. Alevlerde bir şey göremez hale geliyorsun ama Melisandre büyük güçlerinin burada daha kuvvetli olduğunu söylediği gibi ateşlerin içinde bir şeyler görebilmişti. Ama görünüşe göre çok kontrol altında tutabildiği bir durum değil. Yani her istediğini göremiyor. Ona ne gösterirse onunla idare ediyor gibiydi. Neticede kitaplarda anlatılan hikayenin aksine sur sadece ötekiler geçemesin diye ortaya konmuş. Ateşin güçleri olan ejderhalar da geçemesin diye oraya konmuş ki iyi kraliçe Alicent ejderhasını 3 kere geçirmeye çabalamasına rağmen bulup başaramamıştır. Ejderha her defasında reddetmiştir. Yani özetle iki kuvvet birbirinden ayrılmıştır.
Birinci bölümün sonunda elimizde şu net tablo var. Sur fiziksel bir set, eşik kuralları olan bir büyü düzeni ve karşıt güçleri ayrıştıran dengeleyici olarak çalışır. Belirli noktalarda yoğunlaşan kalp düğümleri bütün sistemin kararlılığını yönetir. Bu düğümlerde yapılacak ritüel kan temelli yanlış bir işlem ağın tamamında bozulma yaratabilir. Surun yakın alanındaki yükseltici etki doğru niyeti korurken yanlış niyeti büyütür. Bu yüzden onarma ile bozma arasındaki mesafe burada nefes kadar kısa olabilir. Peki suru yıkacak etmenler nedir? Suru yıkılmak için mi inşaat etti? Ötekiler neden bu zamanı seçti? Bu da bizi ikinci bölüme getiriyor. Okurları sık dillendirdiği soru şudur. Ötekileri harekete geçiren neydi? Bu surunun kendisine saklı bir yanılgı taşır. Hareketsiz bir dönem varsayar. Oysa iz sürüldüğünde görülen şudur. Hareket hep vardı. Çoğu zaman uzak, dağınık ve görünmez ama sistemli. Sessizliğin nedeni yokluk değil, mesafe ve hazırlıktı. Gönüllünün atması ise tek bir tetik değil, son safhaya yaklaşmanın işareti. Bu bakış suru anlamak için kritik arkadaşlar. Eğer karşı güç hiç durmadıysa surda hiç uyumadı. Eşik kuralları yoklamaları kaydeder. Denge katmanı küçük sarsıntıları yutar fakat sarsıntılar sıklaştıkça ağın zayıf noktaları belirginleşir. Çöküş bu yüzden çoğu izleyicinin, daha doğrusu okuyucunun aklındaki gibi değil bir çöküş olmak zorunda değil. Kuralların devre dışı kalması da aynı sonucu verir. Sur yerine durur fakat işlevini kaybeder. Tabi illaki sur yerine kalacak ama işlevsiz kalacak demek istemiyorum çünkü koca bir orduyu güneye indirmek için orayı yıkmak zorundasın. Ama orayı yıkabilmek için de önce işlevini sonlandırabilmeniz gerekir. Bu ötekiler meselesini aslında burada çok uzun ayrıntı değinmek istemiyorum çünkü geçmiş videolarda ara ara bu meseleye değiniyor ama özetlemek gerekirse eğer iddia edildiği gibi durdu şimdi harekete geçmiş olsalardı o zaman Starklar olacakları bilip o ünlü hane sözlerini binlerce yıl boyunca tekrar etmezlerdi. Bu sözü söylediler çünkü savaşın bitmediğini, sadece ertelendiğini biliyorlardı. Ayrıca eğer 100 adamlarla ilgili kuramlar doğru ise buz hesabında çalışıyorlar ve ateşin güçlerinin zayıflamasında parmakları var. Valerian yok edilmesi gibi ki bu Targaryen'in haricindeki tüm ejderhaların ölmesine neden oldu. Ve sonraki 200 sene içerisinde de Targaryen'in ejderhaları öldü. Hatta 5. Aegon onları geri getirmeye çalıştığı çok korkunç bir kaza oldu ve ailenin birçok üyesi öldü. Kral dahil. Daha sonra da bulunan, bilinen son ejderha yumurtalarından da bir daha söz eden olmadı. Eğer yanlışım yoksa bir daha ejderha yumurtası gören de olmadı. Takip edilmesine kadar. Ejderha yumurta yanmaz, küre dönüşmez. Mevcut halleriyle de oldukça kıymetli ve pahalıdırlar. Hayatta kalan Targaryenların o yumurtaları çıkarmaması düşünülemez. Muhtemelen Summerhall yangınına sebep olan Kimyot kimler ise yumurtaları da onlar aldı. Bana göre bu kişiler yüzsüz adamlardı. Böylece ejderhaların doğma tehlikesini sonsuza kadar önüne geçildi. En azından onlar öyle düşündü. Yani görüyorsunuz eğer kuramlarımda haklıysam buz ve ateş arasındaki savaş aslında hiç durmadan devam ediyordu. Bir çeşit soğuk savaş şeklinde ama vaat edilen gün yaklaştıkça ötekiler de görünür hale geldi. Belki de Azor Ahai ve vaat edilmiş prensin doğduğunu anladılar ve son bir sıcak savaşın kaçınılmaz olduğunu gördüler. İlk kitabın açılışında ve de 2. ve 3. kitapta okuduklarımıza baktığımızda ötekilerin biri ya da birilerinin aradığını düşünmemiz için neden olan hareketleri var ki bu kişinin Jon Snow olduğunu düşünmek için de bir hayli sebebimiz mevcut zaten. Bazı ötekilerin de kendi kehanetleri veya istihbarat kaynakları var. Bana göre zaten onları yöneten kişi de güçlü bir yeşil gören ve büvet ağacı sistemini kullanıyor. Yani ölü bedenleri bile Volt diyor. Tabii ötekiler bir ordu topluyor. Savaşa hazırlanıyor ama suru nasıl geçmeyi planlıyorlar? Bundan sonra söyleyeceklerim biraz tahmin, biraz da senaryo özelliği taşıyacak. Sur'un kış borusu tarafından yıkılacağını düşünüyorum. Hatta serideki en önemli yegane boru bence bu. Bu kadar bahsi geçen hatta sağda solda görülen bahsedilen sihirli boruları çevre silah olarak görmek makul bir çıkarım. Sur yıkılmadan ötekiler gelemez. Burayı yıkmak da basit bir iş olamaz. Öyle olsaydı çoktan yaparlardı. Muhtemelen Mance Raider gibi ötekiler de devamlı olarak bu boruyu arıyorlardı ama boruyu iki tarafta bulamadı fakat biri buldu. Bir şekilde Jon Snow eline ulaştı ve şu an Sam'in yanında. Lakin garip bir şekilde Jon boruyu üflediğinde çalışmadı. Yıkılan bir sürü görmedik hatta ses bile çıkmadı. Çatlak olduğu için kırık olduğu düşünüldü. Belki de Sam'in borusu kırmızı ringadır ve boru hala bulunamamıştır ama yazar
üstünde çok da durma gereği durmadan, yani bize varlığını unutturmaya çabalıyormuş gibi üstüne odaklanmadan hala hikayede var olduğunu anlatarak Sam ile seyahat ettiğini söylüyorsa yeme olduğunu falan düşünmüyorum. Peki boru neden ötmedi? Gerçekten kırık olduğu için mi? Olabilir. Örneğin Gen'de demirci. Biz onun sürekli olarak ışık getirin döveceğini düşündük ama aslında bu boruyu tamir edebilir. Belki veya benim yıllar önce eski forumda yazdığım bir boru herhangi bir kişi tarafından değil de belirli bir kişi tarafından kullanılmak için tasarlanmış olabilir mi? Boruya Joramo'nun borusu da deniyor. Onu kullanıp topraktan devleri uyandırdığı efsanesi var. Bu hikayeye bakarsak kırık olduğu için önermesi daha mantıklı gibi ama bu boru suru yıkıyorsa yabanı kralın kullandığında sur çoktan yıkılması gerekiyordu değil mi? Ayrıca devler bu adamdan önce de vardı. Hem onun döneminde gecenin kralı da surda nöbette vardı. En son gördüğüme göre sur hala ayakta duruyor. Yani boru belki bir şekilde eline geçmiştir ama kullandığını hatta kullanabildiğini pek zannetmiyorum. Boru hakkında söylenenler doğru ise suru inşa edenler onu yıkması için de bir boru mu yapmış? Yani bu kişi Mimar Brandon ve ormanın çocukluğu. Belki de bir ihtimal gecenin kralının yaptığı kurban büyüleri belki de bu boruyu yapmak içindi. Sonuç olarak sebep ne? Bence bu sorunun cevabı ilk uzun gecede olanlar. Stark tehdidi ve kırmızı kuyruklu yıldız ile Ulu Kurtlar isimli videolarını izlediyseniz Stark'ların buz temsilcisi olarak hikayede yer aldığını, yaklaşan uzun gecenin kurtların zamanını başlatacağını anlattığımı bilirsiniz. Kış geliyor bir uyarıdan ziyade bir tehdit cümlesi olabilir diye düşünüyorum. Eğer düşüncelerinde haklı çıkarsam bir sebeple Brandon tarafından inşa edilen sur daha sonra bir sebeple zamanı geldiğinde yıkılması istendi. Bu durumda bunun bir Stark tarafından yapılması daha anlamlı. Tabii Jon melez de olsa bir Stark. Bu kanonda baskın. Görünüşünden belli ama herhangi bir Stark içinde olmayabilir bu boru. Ben belki bir ihtimal ailenin buz tarafının şampiyonu olabileceğini düşünüyorum. Onun kuzey ile olan bağlantısının güçlülüğü, hatta fısıltıların onunla konuşması gibi şeyler düşünüldüğünde boru ailenin kullanılmasıyla çalışabilir. Unutmamak gerek ki Arya, Norse mitlerindeki Valkyrie gibi hareket etmekte ve ölümüne ciddi bir bağlantıya sahip. Böyle birinin suru yıkacak kişi olması beni hiç şaşırtmaz. Özellikle de buzun intikamı temsil ettiğini ve Arya'nın seride ölüme eşdeğer intikam arzusu öne çıktığını düşünürsek. Şöyle de bakın olaya. Sam şu anda Hisar'da ve Jaqen da orada. Arya'nın kankası hani. Sam'in hikayesini duyunca Sam'e özel olarak yanaşacağı bariz. Belki de gözüne borka takılmıştır ve ne olduğunu da anlamıştır. Kısacası Sam'in yanındaki kişi Pate kılığındaki Jaqen. Arya'ya yakın olan ve onun yüzsüz adam olması için seçen, deneyen ve yönlendiren kişi. Hatırlıyorsunuz ki Sam'in videosunda Demir Doğumlu'nun saldırısından sonra Eskişehir'in düşeceğini ve Sam'in yanında Jaqen ve bir ihtimal Sphinx ve Leotar ile beraber önce yüksek bahçeye, oradan da Kışıra'na gideceğini anlatmıştım. Arya da zaten bu kitapta gelecek kuzeye. Neticede buz şampiyonu olduğunu düşündüm Arya. Ötekiler buz tarafıyla çalıştığını düşündüm. Jaqen ve Boru bir araya geliyor. Hem de ismi kış geldi çöktü denen bir isme sahip kalede. Suru bir Stark'ın inşa etmiş olması, kış yarını her zaman bir Stark'ın da bulması gerektiğini sözleri göz önüne alındığında, nöbet adamlarının bir Stark haklı bile olsa öldürmüş olmaları, onun kanının sura dökülmüş olması, büyüye ciddi başka hasarlar verebilir, hatta vermiş olabilir. Stannis'in gece kalesinde Şirin'i yakarak öldürülmesi gibi uğursuz bir masum kurban ritüeli de uygulandığında, Stannis'in eylemi bardağa taşıran son damla görevini üstlenip büyü işlemi tamamen ortadan kaldırabilir. Tabi video başlarında belirttiğim gibi Sur şu an ormanın çocuklarının büyüsüyle korunmakta ve iki karşıt gücün birbirine sınırına girmesine engel olmakta. Gece kalesinde yaşanan uğursuz olayların Sur büyüsüne zarar vermesi, hatta işlevsiz hale getirmesi mümkünse, bilhassa Rollo büyüsü burada uygulandığında, o zaman geriye devasa bir buz taş karışımı bir yığını aşağı indirmek kalıyor. İşte boru o zaman devreye girebilir ve asıl amacını yerine getirebilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sur nasıl yıkılır ve sebep kim olur? Fikirlerinizi yorum olarak yazın lütfen. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.